Dünya bugün bildiğimiz haline gelmeden çok önce. Ormanların daha sık, havanın daha sıcak, yaşamın ise çok daha acımasız olduğu bir çağ vardı. Takvimler yaklaşık 60 milyon yıl öncesini gösterdiğinde gezegenin tropikal bölgelerinde doğanın mutlak hakimi olan bir canlı yaşıyordu. Bu canlı bir dinozor değildi, bir timsah da değil. Bu canlı tarihte yaşamış en büyük yılandı. Adı Titanoboa. Titanoboa, Paleoson döneminde bugünkü Kolombiya topraklarında uzanan devasa tropikal bataklıklarda yaşamıştı. O dönemde dünya günümüzden çok daha sıcak bir gezegendi. Kutupsuz, buzsuz ve nemle boğulan bir atmosfer. İşte bu koşullar Titanoboa gibi devasa bir canlının var olmasına izin verdi. Soğukkanlı bir yılan için sıcaklık her şeydi ve dünya ona ihtiyaç duyduğu her şeyi sunmuştu. Yıl 2009, Kolombiya'daki Cerrejón kömür madeninde çalışan bilim insanları sıradan bir fosil keşfi yaptıklarını sanıyordu. Ancak toprak altından çıkarılan omurlar normal değildi. Çok büyüktüler. Birleştirildiklerinde ortaya çıkan gerçek bilim dünyasını sarstı. Bu omurlar bugüne kadar bilinen hiçbir yılan türüne ait değildi. Karşılarında 12 ila 15 metre uzunluğunda, 1 tonun üzerinde olduğu tahmin edilen akıl almaz büyüklükte bir yılan vardı. Titanoboa gün yüzüne çıkmıştı. Günümüzde yaşayan en büyük yılan olan yeşil anakonda bile Titanoboa'nın yanında küçük kalıyordu. Titanoboa o kadar büyüktü ki gövdesi bir petrol varili kalınlığındaydı. Bir otobüs uzunluğuna yaklaşabiliyordu. Tek bir hamlesiyle büyük avları saniyeler içinde etkisiz hale getirebiliyordu. Bu bir yılandan çok yaşayan bir felaket gibiydi. Titanoboa zehir kullanmıyordu. Onun silahı kas gücüydü. Avına sessizce yaklaşır, vücudunu bir çelik halat gibi sarar ve nefes almasına bile izin vermeden sıkarak avını öldürürdü. Balıklar, dev kaplumbağalar, erken dönem memeliler. Hatta bazı bilim insanlarına göre Titanoboa o dönemin dev timsahlarını bile avlayabiliyordu. Bu bataklıklarda zirvede başka hiçbir avcı yoktu. Titanoboa sadece bir avcı değildi. O ekosistemin dengesini belirleyen bir türdü. Onun varlığı tropikal sıcaklıkların ne kadar yüksek olduğunu, atmosferdeki karbon oranını, o dönemin iklim yapısını anlamamıza yardımcı oldu. Aslında Titanoboa dünyanın geçmiş ikliminin canlı bir termometresiydi. Titanoboa'nın yaşadığı dünya sonsuza dek sürmedi. Küresel sıcaklıklar düşmeye başladı. İklim değişti, ormanlar ve bataklıklar yok oldu. Soğukkanlı bir dev için bu ölüm fermanıydı. Yaklaşık 58 milyon yıl önce Titanoboa tarihten silindi. Geride sadece taşlaşmış kemikler ve insanlığın hayal gücünü zorlayan sorular kaldı. Bugün Titanoboa yok ama fosilleri bize şunu hatırlatıyor. Dünya bir zamanlar hayal edemeyeceğimiz kadar farklıydı.